Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte buradaki aylık masrafım ne kadarmış onu hesaplamaya çalışacağız. Ve aynı zamanda da bu masraflara karşılık olarak bize verilen hibenin yetip yetmediği ile ilgili şöyle küçük bir hesap yapalım istedim. Bu videoda onu inceleyeceğiz. Buraya gelmek isteyenler için faydalı olur diye düşünüyorum. Ki Bak isim Meridian. adamların benzini falan Şu anda restoran orada. Adamlarda. Yenim olabiliyor. Yine onlar da bana ulaşan askerler gibi hesaplayacağım. Bir de yanından çekeceğim. düşüncelerini ve fikirlerini yapıyorlar. Şurası da zaten 14'ten beri onu bekliyorum. Aynı kare depo için böyle. Güzel bir gündü. Bu video uzun zamandır aklımdaydı, zaten yapacaktım. Bekletmemin sebebi hem araya yeni videolar girdi hem de buradaki bir ayımı doğal olarak hesaplamak istedim. Yani size kabaca bir rakam vermemek için burada bir aylık ne kadar masrafım olmuş onu hesapladım diyebilirim bu dönemde. Şimdi ilk olarak buradaki gıda, market masraflarımdan bahsetmek istiyorum. Zaten birçok market fiyatları videosu yaptım. Onları da henüz izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Burada benim yaptığım hesaba göre market harcamanız 100 euro civarı tutuyor. Yani bu tabii ki kişiden kişiye de değişen bir şey. Ama benim aylık olarak market harcamam 100 euro tutmuştu. Ama şunu yeniden belirteyim. Bu sadece gıdaya harcadığım para 100 euro aylık. Onun dışında kaldığımız yere yani yurda aylık 90 euro ödüyorum. Bu tabii ki kaldığınız yurda göre de değişebilir. Ben Klaipėda'da olduğum için ve KVK Üniversitesi'nde okuduğum için buranın yurdunda kalıyorum ve buranın yurdunun ücreti 90 euro. Diğer yerlerde fiyatlar daha az veya daha çok olabilir. Bir diğer masrafımız tabii ki ulaşım. Ulaşımda da toplu taşımayı tercih ederseniz single ticket'lar alabiliyorsunuz. Yani tek kullanımlık biletler. Bunların tanesi 32 cent oluyor. İsterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama dilerseniz 5 euroya aylık sınırsız kartlar var. Onlardan alıp onları da kullanabiliyorsunuz. Yani bir ay boyunca 5 euroya sınırsız kullanıyorsunuz toplu taşımayı. Tabii bunun için aynı zamanda bir Isaac kart da elde etmeniz gerekiyor. Buraya gelirken bizim danışmanımız bize bu kartı edinmemizi söylemişti. Ve buraya geldiğimizde de kartlar elimizdeydi. Isaac kartı da çok basit bir şekilde alabilirsiniz zaten. İnternetten Isaac kart yazarak detaylarına bakabilirsiniz. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bilmeyenler için Isaac karttan da şöyle kısaca bir bahsedeyim. Isaac kart öğrenci kartı diye geçiyor ve Avrupa'nın çoğu yerinde çeşitli indirimler sunuyor size. Örneğin toplu taşımada yaptığı %50 indirimin yanında yine trenle seyahatte de %50 indirimli bilet alma hakkına sahip oluyorsunuz. Şehirler arası otobüste %50 indirim kazanabiliyorsunuz. Yine uluslararası seyahat etmek istiyorsanız otobüsle bunda da %10'luk bir indirim sağlıyor size. Örneğin bir diğer indirimi de McDonald's'ta seçili bir menü aldığınızda yanında ücretsiz tatlı veriyor. Bunun gibi daha birçok indirimleri var. Müzelerde de indirim sağlıyor size. Bunları araştırıp öğrenebilirsiniz. Biz yine masraflarımıza dönelim şimdi. Eğer toplu taşımayı tercih etmezseniz bunun dışında kullanacağınız çeşitli uygulamalar var burada. Araba kiralama gibi. Bunlardan bir tanesi Bolt, diğeri de Stibby. İkisi de aynı mantıkla çalışıyor aşağı yukarı. İkisinde de kilometre başına ve saat başına ücret ödüyorsunuz. Farklı olarak Bolt'u Uber olarak düşünebilirsiniz. Yani sürücü siz değilsiniz. Arabayı kullanan başka birisi var. Ama Stevie'de araba tamamen size ait oluyor. Siz kullanıyorsunuz. Tabii ki bu biraz işin lüksüne kaçıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama birkaç kişi böyle toplanıp arkadaşlarınızla bir araba kiraladığınızda çok da masraflı olmuyor diyebilirim. Yani genel olarak şöyle kısaca bir toparlayacak olursak gıda harcamalarına aylık olarak 100 euro verdim. Yurda aylık olarak 90 euro veriyorum. Onun dışında toplu taşımayı da katarsak işin içine aylık olarak 5 euro da ona ödediniz diyelim. Yani bu masraf fix diyebilirim. Değişmiyor, bu her ay aynı. En az 200 euronuz gidiyor diyebilirim burada aylık olarak. Onun dışında burada çeşitli ikinci el kıyafet satan mağazalar var. Yine buralarda da indirimler oluyor. Onlarla ilgili de ayrı bir video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Hatta bunlardan birinden 1 euroya bir gömlek almıştım. Yine 5 euroya bir gömlek daha almıştım. Bir tane de 3 euroya bir tişört almıştım. Yine bunların indirimlerini takip ettiğiniz zaman güzel giyilecek temiz kıyafetler de bulabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi bununla ilgili ayrı bir video zaten yapacağım. O yüzden şimdi çok bahsetmiyorum. Şimdi gelelim müzelere.
Buradaki müzelerde şöyle bir olay var. Her ayın sonunda seçili müzelerde diyelim bilet ücretsiz oluyor ve ücretsiz bir şekilde girip gezebiliyorsunuz orada. Bunlardan bildiğim kadarıyla Deniz Müzesi var, Saatler Müzesi var, Litvanya Sanat Müzesi var. Bu Vilnius'ta galiba. Bir de Palanga'da Amber Müzesi var. Her ayın sonunda bu müzeler ücretsiz oluyor. Tek yapmanız gereken internetten biletinizi ayırtmak. Size bir barkod veriyorlar. Bu barkodu göstererek müzeden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Litvanya'da şu anda asgari ücret 2020 yılı itibariyle 607 euro diyebiliyorum. Ve 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra çok hızlı bir ekonomik gelişme göstermiş. Şu anda da bu gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Yani buradaki ekonomik durum kabaca gayet iyi diyebilirim. Burada bir de şöyle bir olay var. İnsanların çoğunun lüks arabaları var. Ancak kaldıkları evler çok eski. Zaten şehir de çok eski. Bundan dolayı galiba. Yani çok güzel arabalara biniyorlar ama evleri o kadar da güzel değil. Biraz da burada hibe yetiyor mu ondan bahsedeyim. Bize hibeyi aylık 300 Euro'dan hesapladılar. Ancak hesabımıza 966 Euro olarak yattı. Daha önce bir videoda yine söylemiştim bunu. Buradaki minimum aylık masrafınızda 200 Euro olarak düşündüğümüzde yani ucu ucuna yetişiyor diyebiliriz. Bu yüzden şöyle bir tavsiye verebilirim. Yanınızda mutlaka ekstra para olsun ve hibeye kesinlikle güvenmeyin. Çünkü yetmeyebilir. Ayrıca Covid döneminde geliyorsanız buraya ekstra test yaptırma masraflarınız da olacak, Covid testi. Bunların ortalama fiyatı da 80 Euro civarı diye biliyorum. Yine buraya geldiğinizde diğer Avrupa ülkelerinde görmek istiyorsanız ve yine Covid döneminde geliyorsanız her ülke için yine ayrı test vermeniz gerekecek. Bunu da göze almanız gerekiyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda şunu fark ettim. Biraz lafı dolandırarak anlatıyorum. Çok fazla ayrıntıya iniyorum. Bu videoyu biraz daha o yüzden kısa tutmaya çalıştım elimden geldiğince. Yani size tam net bilgi vermeye çalışacağım bundan sonra. Bu şekilde hem siz sıkılmazsınız izlerken hem de söylemek istediklerimi daha net bir şekilde ifade etmiş olurum diye düşünüyorum. Neyse, yine çok uzatmadan bir sonraki videoda görüşürüz. Yine bu Erasmus'la ilgili videolar gelmeye devam edecek. Şimdilik kendinize iyi bakın.